Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Melis. Ben Enes. Uygulamalı çekim teknikleri konseptimize başladığımız günden bu yana bize en çok gelen soru: telefonlarımızla da manuel veya profesyonel çekimler yapabileceğimiz bir uygulama var mı oldu? İşte bu yüzden birkaç aydır uygulama mağazalarındaki birçok uygulamayı indirdik, satın aldık, denedik. Ve bu sayede sizler için hem fotoğraf hem de video çekerken manuel ayarlar yapabileceğiniz ve ekstra özelliklerini de kullanabileceğiniz 2 adet uygulama tanıtıyor olacağız. Hadi başlayalım. Bu videoda anlatacağımız 2 uygulama da Android cihazlar için Google Play Store'da mevcut. Ancak bizim iPhone'umuz veya iPad'imiz bulunmadığı için iOS uygulamalarını deneyemiyoruz. Ama belki de siz kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşırsanız işte o zaman kanalımız hızla büyür ve daha geniş çaplı incelemeler yapabiliriz. İnşallah. Hadi o zaman ilk uygulamayla başlayalım. İlk uygulamamızın adı Camera FV5. Evet, bu uygulama sayesinde fotoğraf çekerken bayağı bir ayara erişebiliyoruz, bayağı bir ayarı değiştirebiliyoruz. Hatta bazı özellikleri sayesinde de çekimlerimizi bayağı kolaylaştırıyoruz diyebilirim. Şimdi bu uygulama üreticisinin aslında Cinema FV5 adında başka bir uygulaması da var. Ama ben video çekimlerinizde kullanabileceğiniz başka bir uygulama önereceğim bu videoda. Camera FV5 uygulamasının Lite yani ücretsiz versiyonu da var. Bizim burada gördüğümüz tek dezavantaj fotoğraf çözünürlüğünü sınırlıyor olmasıydı. Ama tam sürümünün de fiyatı gerçekten çok uygun. Biz birkaç hafta önce 5 liraya falan almıştık. Şimdi böyle satın almalardan çekinmeyin derim. Yani yatırım tavsiyesi gibi bir şey bu. Çünkü bunların fiyatları deli gibi yükselebiliyor yani. Mesela biz birkaç yıl önce böyle birkaç liraya bir uygulama almıştık. Geçen bir baktık birkaç 100 lira olmuş fiyatı. Evet, hatta bu videoyu çekebilmek için de birçok uygulama satın aldık, denedik. Umarız videomuzu beğenirsiniz. Evet, temel çekim ayarlarıyla başlayalım. Şu an uygulamamızın ana çekim ekranındayız ve sana bırakıyorum telefonu. Ayarları yapacaksın. Beyaz dengesiyle başlayalım, yani white balance. Bunu bulutluya alalım. Aldık. Odağa gelelim, bu focus modu. Bunu manuel yapalım. Evet. İşte onun yanında bulunan ölçüm modunu, bu ışık ölçümüdür. Merkezi ölçümü alalım. Evet. ISO'muzu 200 yapalım. Tamam. Enstantanemizi de 1/60 olsun hadi. 1/60. Sen bu ayarları sallıyor musun ya? Şu an tabii sallıyorum. Masayı mı çekeceğim? O zaman dışarı çıkınca şöyle bir gerçek ayarları yapalım. Tabii. Emriz başım üstüne. Bir şey soracağım. Bu ayarlar telefonlarda olmuyor mu? Yani evet, aslında olabiliyor. Yani bazı ayarlar bazı telefonlarda bulunabiliyor. Ama bu ayarların hepsi aynı anda çoğu telefonda bulunmuyor ve biz bütün ayarlara aynı anda erişmek istediğimizde genelde uygulama indirmek ve kurmak zorunda kalabiliyoruz. Eğer siz de bu ayarları bilmiyorsanız ya da biri de bizim tarzımızdan dinlemek isterseniz videomuzun açıklamalarına uygulamalı çekim teknikleri videolarımızın linklerini ekleyeceğiz. Bu videoyu izledikten sonra onları da izleyebilirsiniz. Birazdan telefonumuzu yani uygulamamızı alıp çekime çıkacağız ama daha kaliteli çekimler yapmak için veya işimizi kolaylaştırmak için bazı temel ayarları yaparsak uygulamada daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet, uygulamadaki ayarları yapmak için buradaki çark ikonuna tıklıyoruz ve burada birçok ayar çıkıyor karşımıza. Bakalım hangi ayarları yapacağız? Uygulama ayarlarına çözünürlükle başlayabiliriz. Şimdi daha demin bahsetmiştik zaten. Lite versiyonunda çözünürlüğümüz sınırlıydı ama tam versiyonu kullanıyorsanız size önerim telefonunuzun size sunduğu maksimum en yüksek çözünürlüğü seçmeniz olacak. Evet, diğer ayarlara bakarsak da fotoğrafların depolanacağı yeri seçebiliyorsunuz. Veya fotoğraflarınızda konum bilgisi olup olmayacağını buradan seçebiliyorsunuz. Aynı zamanda uygulamayı açtığınızda ekran parlaklığı fullensin mi, bunu da buradan seçebiliyorsunuz. Bir de ayrıca uygulamada grid çeşitliliği de çok fazla. Bunu zaten dışarıda detaylı anlatacağım. Bunlardan birini de istediğiniz gibi seçebiliyorsunuz. Şimdi temel ayarlardan kamera ayarlarına geçelim. Evet, geçerken size önermeyeceğim bir ayardan bahsedeceğim. Son fotoğrafı gözden geçirip ayarını bence tiklemeyin. Niye biliyor musunuz? Kim her çektiği fotoğraftan sonra o fotoğrafı görmek ister? Ya bu işimizi bayağı yavaşlatır çünkü. İstediğimiz zaman o galeriye tıklar bütün fotoğraflarımıza bakarız diye düşünüyorum. Bir de ayrıca ses tuşlarının fonksiyonlarını da belirleyebiliyoruz uygulamada. Yani isterseniz zoom yapabiliyorsunuz. İsterseniz de shutter'ı seçip her ses tuşunuza bastığınızda fotoğraf çekebiliyorsunuz. Evet ve bu özellik sayesinde telefonunuzu titretmek istemediğiniz bir çekimde telefonunuzu bir yere sabitleyip
kulaklık takıp kulaklığın ses tuşuyla da fotoğraf çekebilirsiniz ve böylece görüntünüz de titrememiş olur. Görüntü ayarlarında ise size önerim burada görebileceğiniz görüntü kalitelerinin hepsini %100'e almak. Yani varken bütün kalitenin %100'ünü kullanmakta fayda var. Ayrıca vizör ayarlarında da birkaç önerimiz olacak. Evet, vizör araçlarından da buradan anlık histogramı açabilirsiniz. Histogramınızın tipini, boyutunu ve stilini de seçebiliyorsunuz. Gerçi histogramdan şimdi çekime çıktığımızda bahsederiz zaten. Evet, ayrıca bu uygulamada en çok sevdiğim bölümlerden bir tanesi de bu kaplama ayarları. Ama ben bunu burada anlatmak istemiyorum. Bunu gidelim dışarıda çekimde anlatalım. Zaten güneş doğmak üzere. Şimdi şapkalarımızı takalım, uygulamamızı, telefonumuzu alıp çekime çıkalım. Evet, aldık telefonlarımızı ve dışarı geldik. Peki nerede kalmıştık? Uygulamadaki kaplama ayarlarından bahsedecektik. Evet, çoğumuz Facebook'ta, Instagram'da, WhatsApp'ta veya Snapchat'te hikaye yani story paylaşıyoruz. Ama bir durum var. Bu storylerin görüntü oranı 16'ya 9'dur. Yani eğer siz kompozisyonunuzu 4'e 5 veya kare bir kadraja göre ayarlarsanız bunu story olarak atmak isterseniz ya kompozisyonunuzun sağ ve solunu kırpmak zorunda kalabilirsiniz ya da alttan ve üstten boşluk bırakmanız gerekebilir. Evet, bu bazen çok güzel görünmeyebiliyor. İşte böyle sorunları yaşamamanız için uygulamadaki kesme çizgilerini kullanabilirsiniz. Örneğin şu an story'de paylaşmak için Melis'in bir tane fotoğrafını çekeceğiz diyelim. Hemen ayarlara gidiyoruz ve kesme çizgilerimizi 16'ya 9 olarak ayarlıyoruz. Birçok seçenek var. Siz istediğinizi seçersiniz. Evet, ayarladık ve artık kadrajımızın sağında ve solunda bu kesme çizgilerini yani referansımızı görebiliyoruz. Fotoğrafımızı öylesine bir fotoğraf çektik ve galerimize bakıyoruz. Bunun çok güzel bir özelliği var. Şimdi biz orada gördük ya kesme çizgilerini. Bunu görmemize rağmen uygulama görüntümüzün bu kısımlarını kırpmış olmadı. Sadece bize gösterdi. Bak, kırparsan 16'ya 9 şeklinde görüntün bu şekilde gelebilir dedi. Ama ben bu görüntüyü çektim hikaye için ama 4'e 3 veya 1'e 1 kare formatında paylaşacağım dersem de artık görüntüm kırpılmadığı için ben daha fazla özgürlüğe sahibim. Ayrıca bu uygulamada ızgara kalınlığının ayarlanabiliyor olması da çok iyi olmuş. Çünkü telefonun ızgarası çok ince olabiliyor ve bazen görmek çok zor olabiliyor. Evet, bu ızgaralara grid de deniyor. Neyse, ızgara demişken çekim ekranına geri dönelim. Uygulamada grid çeşitliliği bayağı fazla. Mesela birer, ikişer, üçer çizgiyle kadrajımızı bölebiliyoruz. Ayrıca Fibonacci gibi farklı referans çizgileri de kullanabiliyoruz. Hatta bu 3'te 1 kuralı ve altın oran kullanımını Matrix filmi üzerinden anlattığımız bir videomuz da vardı. Bu videoyu izledikten sonra açıklamalardaki linkten o videomuza da gidebilirsiniz. Evet, gelelim çekim ayarlarına ve beyaz dengesiyle başlayalım. Fark ettiyseniz şu an görüntü biraz soğuk. Çünkü gördüğünüz gibi şu an ampul ayarında yani tungsten ışığa uygun bir Kelvin yani sıcaklıkta duruyor. Ama biz fark ettiğiniz üzere gündüz açık havada bulunduğumuz için şuradaki güneş ikonuna tıklayarak yaklaşık 5500 Kelvin'i alabiliriz beyaz dengemizi. Zaten ayarlara tıkladığınızda renklerin nasıl değiştiğini de görebilirsiniz. Şimdi de gelelim diğer temel ayarlara. Zaten beyaz dengesini yapmıştık. Benim telefonumda çoğu telefon gibi sabit diyaframlı olduğuna göre yani ISO'muzu ve enstantanemizi ayarlayabiliriz. Evet, şu an olabildiğince aydınlık bir ortamda olduğum için telefonun bana sunduğu minimum ISO değerini gireceğiz. Yani benim telefonumda bu 100 ISO. Evet, şimdi 100 ISO'ya alalım. ISO'muzu ayarladık. Şimdi bu ISO'ya göre düzgün pozlanacak bir enstantane belirlememiz gerekiyor. Yani ne çok aydınlık olması gerekiyor ne de çok karanlık. Şöyle bakayım. Yaklaşık 100 ISO'ya bizim 1/2500 enstantane güzel bir pozlama verecektir diye düşünüyorum. Bu sayede telefon kullanarak manuel ve güzel ayarlar yapabilmiş ve çekimimizi halletmiş olduk. Fakat uygulamada yalnızca telefonunuzun desteklediği ayarları kullanabiliyorsunuz. Örneğin ISO için bizim telefonlarımızda 100, 200, 400 ve 800 ISO kullanılabiliyor. Aradaki değerler kullanılamıyor. Enstantane için de belli sınırlamalar mevcut. Yok, ben manuel ayarlarla falan uğraşmak istemiyorum. İşim biraz daha kolay olsun diyorsanız uygulamada ölçüm modları da var. Ve benim en sevdiğim ölçüm modu dokunmatik ölçüm modu. Bu mod çok işe yarayan bir mod. Mesela şu an telefonu bu tarafa koyduk ve arkamdan çok güçlü bir ışık geldiği için benim üstümde yetersiz bir ışık var. Yani ben karanlık kaldım. Şu an görüyorsunuz zaten. Eğer bu modda benim üzerime doğru basılı tutarsak pozlamayı uygulama benim üzerimdeki ışığa göre yapacaktır ve arkayı değil beni önemseyecektir. Ve gerçekten güzel iş gören bir mod
diyebiliriz. Işık ölçümünü yani pozlamayı ekrana dokunarak dokunmatik olarak yapabildiğimiz gibi netliği de aynı şekilde ekrana tıklayarak yapmamızı sağlayan bir ayar var. Evet, örneğin burada bir tane çiçek bulduk. Şimdi tek dokunuşla çiçeğimize netleyeceğiz. Evet, çiçeğe dokundum ve çiçeğimiz artık net. İsterseniz de netlik ayarlarında manuel netlik de var. Dijital çarkı çevirerek yine istediğiniz netliği yapabilirsiniz. Evet. Yok ben bununla uğraşmayacağım derseniz programda otomatik netleme de var. Yani programa da bırakabilirsiniz. Az önce histogramdan bahsetmiştik ve uygulamanın ana ekranında böyle dağlara tepelere benzeyen bir ikon var ve ona tıkladığınızda histogram ekranı açılır. Bu histogram ekranı bizim görüntümüzdeki ışık yoğunluk alanlarını gösterir bize. Yani örnek vermek gerekirse şu anki görüntüde histogram görüntümüzde çok fazla parlak alanların olduğunu gösteriyor. Şu an ise histogram öteki tarafa yaslandı ve şu an görüntümüzde fazla karanlık alanların olduğunu gösteriyor. Eğer histogram ortaya doğru yığılırsa daha ortalama bir pozlama elde ettiğimizi anlayabiliriz. Hepimizin aşina olduğu şimşek ikonu ile de flaşı açıp kapatabiliyoruz ve saat ikonu ile de zamanlayıcıyı kullanabiliyoruz. Şimdi de sıra ana çekim modlarında. Evet, şu sol üstte gördüğünüz o 3 çizgiye tıklayarak çekim modlarını açabiliyoruz. Zaten fotoğraf modunu az önce kullandık. Onun altındaki ismi ben okuyamıyorum ama size şöyle söyleyeyim. Gerçek manasıyla HDR çekim modu diyebiliriz. Çünkü bu modda çekim ayarlarımızı yaptıktan sonra aynı anda birçok fotoğraf çekmesini istiyoruz. Ve bu fotoğrafların her birini ayarladığımız kadarıyla daha karanlık ya da daha aydınlık çekiyor. Evet, bu sayede aynı görüntünün hem çok daha aydınlık hem de çok daha karanlık görüntülerini elde etmiş oluyoruz ve bu görüntülerle birçok işlem yapabiliyoruz. Bir aşağıdaki mod ise Burst modu. Burada çekim tuşuna bastığımız sürece seri bir şekilde çekim yapıyor. Evet, Burst modunun altında ise geri sayım sayacı adında bir mod var ama bence adını yanlış vermişler. Ama ben size şöyle özetleyeyim. Mesela bir time lapse çekmek istiyorsunuz da belli aralıklarla fotoğraf çekmesini istiyorsunuz telefonunuzun. Mesela 9 saat 99 dakika 99 saniye içerisinde her 9 saniyede bir fotoğraf çeksin diyebiliyorsunuz telefonunuza. Gelelim son modumuza. Sentetik pozlama. Örneğin bizim telefonlarımızın enstantanesi en fazla 1/8 saniye uzunluğunda olabiliyor. Yani çok uzun pozlama fotoğrafları çekemiyoruz. Ama bu sentetik pozlama modu sayesinde sanki 60 saniyeye kadar pozlayabiliyormuşcasına fotoğrafları elde edebiliyoruz. Bu uygulamanın üreticisinin bir video uygulaması da var. Benzer özellikler onda da mevcut ama biz manuel ayarlarda video çekerken ProCam X adında farklı bir uygulama kullanıyoruz. Evet, kamera FV5 uygulamasında fotoğraf çekerken ne kadar rahat ediyorsak ProCam X uygulamasında da video çekerken o kadar rahat ediyoruz. Aslında birbirine benzeyen özellikler var ikisinde de ama biz ufak tefek farklardan dolayı böyle bir tercih yapıyoruz ama kişiden kişiye bu görüş biraz değişebilir. Şimdi o uygulamada uzun uzun anlatıp videoyu uzatmak istemedik. O zaman çok daha vaktinizi almadan ne diyelim? Hoşçakalın. Hoşçakalın.